Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim. Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Gerçekten çok büyük bir sevinç içerisindeyiz. Tabii aslında bu 100. yıldan sonra aslında her günün bir bayram neşesinde geçmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk olsun, işte onun silah arkadaşları olsun. Bugünlere bizleri o zamanlardan getirdiler. Yaptıkları şeyler tabii ki unutulmayacak. Bizler de onların bıraktığı yerden devam edeceğiz. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Dilerim boksta da yıllardır o beklenilen bir Türk şampiyon görürüz yakın bir zamanda. Şimdi dilerseniz Fury Ngannou gecesindeki karşılaşmaların yorumuyla devam edelim. Şimdi Fury Ngannou kartında ilk olarak Moses Itauma ve Istvan Bernat maçını hatırlayacaksınız. Bunu da takip edelim demiştim Moses Itauma için. Ve Moses Itauma bu karşılaşmayı birinci roundda teknik knockout'la kazandı. Gerçekten rakibinin üzerine çok çabuk gitti ve yeteneğini gösterdi. Güzel teknik yumruklar da buldu. Ben açıkçası Moses Itauma'yı beğendim. 89. sıraya kadar da yükseldi bu karşılaşmanın sonucunda. Ve ciddi anlamda üst sıradaki isimlere de bir göz kırpmış oldu. Sonraki maçını ben çok merak ediyorum. Dilerim iyi bir isimle, üst sıralardaki bir isimle karşılaşır ve bizlere biraz daha bir şeyler gösterir ki biz de nasıl bir kumaşı olduğunu görebilelim. Şimdi karttaki diğer karşılaşmalarından birine daha bakalım. Hemen notlarıma bakıyorum. Carlos Takam Martin Bakole maçı. Şimdi Martin Bakole zaten söylemiştik yani bu karşılaşmayı knockout'la alır diye ama çok beklediğimizden erken bir şekilde karşılaşma sonuçlandı. Martin Bakole'nin o saf gücünü gördük ve 4. roundda artık grogi durumuna getirdi Carlos Takam'ı. Ama çok hareketsizdi yani. Sadece o gücünü kullanaraktan karşılaşmayı kazandı. Yani üst sıradaki isimlerle beraber şey yapabilir. Kafa kafaya maç yapabilecek bir isim. Böyle acı bir gücü var gerçekten. Ama teknik anlamda çok yoksun olduğunu gösterdi zaten. Gücü dışında pek bir şeysi yok ve çok da yavaş bir boksör. İlk 10'daki isimler arasına giremeyecektir. Hatta oradaki isimlerle maç yaparsa da knockout olacaktır diye düşünüyorum. Hemen bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Joseph Parker, Simon Kean. Şimdi bu karşılaşmayı ben ne demiştim? Sayıyla alır demiştim. Joseph Parker ama baktığımız zaman yani gerçekten çok güzel bir aparkatla beraber ilk aparkatında rakip düştü. Ondan sonra kalktı ama ikincisinde zaten artık şey yapamadı daha. Devam edemedi. Simon Kean'i böylece 3. roundda durdurarak Joseph Parker her ne kadar biraz prestiji düşse de ben yine buradayım dedi açıkçası. Ama yine o da belli bir seviyede bir boksör artık. Önemli böyle alttan gelen isimlerle bizim için bir test olarak Joseph Parker'ı da bakın yenebilecek mi diye söyleyeceğimiz bir statü olmuş oldu. Joseph Parker belli bir seviyede duruyor yani öyle söyleyebiliriz. Daha fazla da uzatmadan bir sonraki maça geçelim. Aslanbek Makhmudov Junior Anthony Wright. Şimdi bu karşılaşmayı da zaten söylemiştim. Bunu yorum bile yapmaya gerek yok. Önce farklı bir rakiple karşılaşması bekleniyordu. Sonra rakibi değişti ve bu isim onunla karşılaştı. Ve 1. roundda da zaten beklediğimiz bir şeydi. Knockout etti. Aslanbek Makhmudov gerçekten çok saf bir gücü var. Dilerim daha üst isimlerle maç yapar. Ben Zhilei Zhang'la mesela görmek istiyorum Aslanbek Makhmudov'u.
Yani bir o düşer bir diğeri düşer gibi bir şey olur herhalde. İkisinin de çok sağlam bir gücü var. Ama yaş anlamında tabii Arslanbek Makhmudov daha da şeydir, yani diri olacağı için o karşılaşmayı dahi bence kazanabilir. Zelizang'da da tabii ki büyük bir tecrübe var. Yani güzel bir maç olurdu bu maçta. Bu maçta bu şekildeydi. Şimdi diğer bir maça geçelim. Fabio Wardley, David Adelaide. Benim yanıldığım tek maç. Onu söyleyeyim. David Adelaide zaman zaman böyle güzel yumruklar bulsa da hani böyle Fabio Wardley'in bir açılmaları vesaire de oldu şeyleri vücudunda, ama genel itibariyle gayet sakin bir şekilde o yumruğu bekledi Fabio Wardley ve bulduktan sonra da zaten karşılaşmayı 7. roundda knockout'la kazanmış oldu. Fabio Wardley tabii hani beni pek tatmin edemeyen bir isim. Ben hala balon diyorum ona. Yine ciddi bir rakiple karşılaştığında yenilecektir diye düşünüyorum. Fabio Wardley'in tabii yaşı da 28. Dilerim hani bir şeyler yapmak istiyorsa daha önemli rakiplerle maça çıkar diye düşünüyorum. Bir Andy Ruiz maçı fena olmazdı mesela. Evet, yavaş yavaş buradan da nereye gelelim? Tyson Fury Francis Ngannou maçına gelelim. Şimdi bu maçı hani dünya çapındaki birçok hayran Tyson Fury ezip geçecek şeklinde konuşmuştur. Ben hani bu maçın herhangi bir yorumunu da yapmadım. Çünkü hani Francis Ngannou'yu tanımıyordum. MMA'den gelen bir, hani UFC'den gelen bir boksör. Ve baktığımız zaman pek hani iyi bir şey yapamayacağı düşünülüyordu, ama baktığımız zaman alt kart maçları da dahil gecenin maçı oldu. Ben böyle bir şey beklemiyordum yani. Ben herhalde dedim hani diğer ağır siklet maçlarını izleriz. O da öyle bir gösteri maçı gibi bir şey olur, ama sonradan bu karşılaşma ağır siklet hani kayda geçecek bir karşılaşma olarak söylendi. Ve Francis Ngannou gerçekten herkesi şaşırttı. Yani dünya şampiyonu bir boksörü, dünya sıralamasında 3. sırada olan, WBC kemerinin ve lineal kemerin sahibi Tyson Fury'yi neredeyse knockout ediyordu. Yani ben hani hep konuşuyoruz Fury-Usyk karşılaşmasını. Hep diyorum ki yani Fury Usyk'i çok rahatlıkla yener. Ama yani geçen gece gördük ki Fury bitmiş artık. Yani boks adına ringde bir insan hiç mi bir şey yapmaz? Yani Francis Ngannou daha fazla boksör olarak, yani ağır siklet boksör olarak gözüktü dün gece. Ya birkaç böyle sağ sol kombinasyon dışında Fury yoktu yani sahada. Böyle bir şey olamaz. Yani ve bakıldığı zaman çoğu hani önemli isim de bu karşılaşmayı Francis Ngannou'nun kazandığını söyledi. Hatta İngilizce tabirle Francis Ngannou was robbed, yani soyuldu, yani hakkı yendi gibi söylendi ve benim de şeyime bakarsanız bence de karşılaşmayı Francis Ngannou kazandı. Ama karşılaşmayı Fury'e verdiler. Yani şampiyon bir boksör diye, karşılaşmada sayıya gitti diye ona verdiler bu karşılaşmayı diye düşünüyorum. Karşılaşma 12 round olsaydı ne olurdu onu bilemiyorum. Çünkü Francis Ngannou hani yani çok böyle dinamik bir şekilde karşılaşmayı sürdürdü. 2 round daha olsaydı yine devam ederdi yani. Ben öyle düşünüyorum. Fury'nin o yumruğu aldıktan sonraki tepkisi de gerçekten hani ciddi bir yumruk aldığını gösterir şekildeydi. Francis Ngannou'nun direnci de çok önemliydi. Tyson Fury'nin çok net yumrukları oldu, ama bunları gayet rahat bir şekilde aldı ve dengesi dahi bozulmadı adamın. İlginç yani. Dilerim Francis Ngannou ağır siklette yoluna devam eder. Çünkü bana sorarsanız bu karşılaşmayı zaten kazandı. Hani birçok belki hayran farklı düşünecektir, ama bence bu karşılaşmayı aldı yani. En kötü ihtimalle beraberlikti bu karşılaşmanın hakkı. Ama Fury'e verdiler maçı. Şimdi buradan hani
Justice Huni maçına da hemen kısaca bir değinip Tyson Fury-Usyk karşılaşması ile ilgili küçük bir yorum yapıp bu videoyu kapatacağım. Şimdi Justice Huni tabii ki beklediğimiz gibi maçı kazandı. Ama şöyle bir şey var. Bu karşılaşmayı knockout'la alması tabii ki beklenilebilirdi. Ben hani sayıyla alacağını zaten söylemiştim. Ve karşılaşmayı sayıyla kazandı. Ama çoğu boks hayranı tarafından hiç beğenilmedi Justice Huni, onu söyleyeyim. Çünkü hani ciddi anlamda bir sağlam bir performans görülmesi bekleniliyordu Justice Huni'den. Ama Justice Huni çok yani bir şey üzerine koyarak karşılaşmayı kazanmadı. Sadece hani yapması gerekeni yaptı. Yani tıpkı o yorum videosunda ne söylediysem o oldu yani. Ring pası da var. Tabi uzun zamandır ringe de çıkmadığı için. Ama ben Justice Huni'nin şampiyon olabilecek bir boksör olduğuna inanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Gerçekten Andrew Tabiti de hani bir varlık gösteremedi. Ve tüm hakemler de karşılaşmayı zaten Justice Huni'ye verdi. Justice Huni'nin geleceği bence yok. Yani boşuna bu adam şampiyon olur diye takip etmeye de gerek kalmadı. Bu karşılaşmayla beraber. Hani şey diyebilirsiniz. Zaten sayıyla kazanacağını düşünüyordun. Sayıyla kazandı. Ne değişti? Niye böyle düşünüyorsun? Ama yani çok sönük bir performans geldi bana ve yurt dışında şöyle yorumlar var. Knockout gücü yok diye söylenildi Justice Huni için. Şimdi olası bir Fury-Usyk karşılaşmasında kim kazanır veya Fury böyle bir karşılaşmada neler yapabilir? Onu hemen kısaca bir değineyim. Biliyorsunuz böyle bir karşılaşmayı ben Usyk alır diye söylüyordum. İlk hani şey olarak mesela ilk Anthony Joshua'yı ilk Usyk yendiği zaman bu adam ben Fury'yi yener diyordum. Arkasından ikinci karşılaşmayı yaptı. Yine Joshua'yı yendi, zaten bekliyorduk öyle olacağını ama biraz daha zar zor yendi, öyle söyleyeyim. İlk maçtan kötü bir şekilde yendi. Performansı düşmüştü yani Alexander Usyk'in. Ama yine karşılaşmayı kazanmıştı ve oradaki performansına bakarak ben demiştim ki yani Fury eğer Deontay Wilder 3 karşılaşmasındaki gibi bir Fury ise çok rahatlıkla Usyk'i geçer. Ama şimdi geçen gece gördük ki Tyson Fury yani artık bu karşılaşmaya hazırlanmadı mı? Hiç mi antrenman yapmadı bilmiyorum yani. Ben nasıl olsa bu adamı döverim diye gelmiş ringe yani. Öyle bir şey var. Yani boksu da zaten kepaze etti. UFC'ye karşı boksu kepaze etti. Yani bu adam, ben anlamadım. Boksu hani bitirmeye mi geldi? Zaten 2 senede bir maç yapıyor. Senedir de bir ringe çıkıyor. Parayı cebine koyuyor, gidiyor. Yani Fury böyle bir isim. Hani yorumlarda da söylüyorum ben. Bir para toplasak, böyle büyük bir para ortaya koysak Fury benimle bile maç yapar yani. Öyle bir adam. Umurunda değil. Yani bilmiyorum. Parayı önemseyen bir adam. Diğer taraftan hani Alexander Usyk unvanları almak istiyor. Tabii kalbimiz onunla yani. Bu karşılaşmayı umarım Alexander Usyk kazanır. Ama ben yine de Tyson Fury'nin böyle bir karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Fikirlerim şöyle değişti. Bu Francis Ngannou Tyson Fury karşılaşmasından önce %70'e %30 Tyson Fury kazanır diyordum. Alexander Usyk karşısında. Artık 60'a 40 Tyson Fury kazanır diyorum. Ama umarım bir şey olur. Yani ben şaşırırım da Alexander Usyk Tyson Fury'yi yener. Yani gerçekten bitirdi. Boksu bitirdi adam. Dilerim Alexander Usyk çok sağlam bir şekilde gelir ve içeriye de rahat bir şekilde girer. Çünkü uzun boylu boksörlere karşı Usyk'in içeriye girmesinde bir problem var.
Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bir de hani vücuduna olan body shot'larda çok canı yanıyor. Fury de bunları çok yapıyor. Vücuda vuruşları. Bunlardan sıyrılabilirse Alexander Usyk bu karşılaşmayı kazanabilir. Ama Tyson Fury boyunu çok iyi kullanıyor. İşte o sarılmaları çok iyi kullanıyor. Francis Ngannou'ya karşı tabi bu sökmedi. UFC'de yıllarını vermiş bir adam. Bu sarılmalara tabii ki karşı koydu. Ama Alexander Usyk küçük bir boksör Tyson Fury'ye göre. Ona karşı işe yarayacaktır o sarılmalar. Eğer hani Alexander Usyk yorulursa, ki bence yorulacaktır Tyson Fury'nin kilolarından dolayı. Ve Tyson Fury tıpkı Francis Ngannou karşılaşmasında olduğu gibi karşılaşmayı sayıyla ya da ilerleyen roundlarda knockout'la alacaktır diye düşünüyorum. Ama umarım ben şaşırırım. Çünkü çıkmayı hani söylediğimin çıkmamasını, aksinin çıkmasını çok istiyorum. Alexander Usyk'in kazanmasını çok istiyorum. Dilerim bu karşılaşma en kısa zamanda yapılır ve Fury'den kurtuluruz diyorum. Çünkü gerçekten bitirdi. Boksu bitirdi yani. Rezil etti. Daha yani başka söyleyecek kelime bulamıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı tekrardan kutlu olsun. Böyle bir video hani yapmak istedim. Her zaman ekran görüntüsüyle video yapıyorduk. Bu sefer de böyle olsun dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin yorumları, görüşleri çok önemli. Özellikle boksun böyle hani gittikçe geriye gittiği bir dönemde takip etmeniz gerçekten çok anlamlı. Dilerim daha güzel günler görürüz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.